Bilmiyorum nasıl yaptılar. Tek bildiğim yaptıkları. Kimsenin bunu nasıl yaptığını bildiğini sanmıyorum. Antik piramitlerin gölgelerinde ve çöl kumlarının altında Mısır'ın gelişmiş teknolojilerinin sırları zamanın ötesinde bir medeniyetin fısıltıları gibidir. Hiyeroglifler ve yıpranmış anıtlar yalnızca zengin bir tarihi değil, geçmişi yeniden düşünmemize neden olan bir dehanın mirasını da ortaya koyar. Küresel iletişim ağlarını andıran yapılar ve elektrik ile havacılık bilgisine işaret eden eserler, Antik Mısır'ın sırlarını keşfetmemiz için bizi çağırıyor. Osiryon, kayıp, bir medeniyetin izi mi? Abidos'un derinliklerinde, kumların altında saklı Osiryon tapınağı, geleneksel Mısır tarihine meydan okuyan gizemli bir yapıdır. Devasa granit blokları ve olağanüstü işçiliği, bu yapının bilinen Mısır uygarlığından çok daha eski olabileceğini düşündürmektedir. Osiryon'un en büyük anomalilerinden biri, hiyeroglif ve süslemelerin eksikliğidir. Çoğu tapınaktan farklı olarak tamamen yazısız olması, onun gerçek yaşını ve amacını sorgulamamıza neden olmaktadır. Ayrıca, tapınağın inşasında kullanılan 100 tonluk granit bloklar, Asvan'dan 200 mil uzağa taşınmış ve kusursuz bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu dev taşları taşımak ve yerleştirmek için antik ustalar nasıl bir teknoloji kullanmış olabilir? Daha da gizemli olan şey, tapınağın içindeki suların sürekli olarak geri dönmesidir. Pompalama girişimlerine rağmen kaynağı bilinmeyen bu suyun kimyasal yapısının bölgedeki yeraltı sularından farklı olduğu tespit edilmiştir. Osiryon, gelişmiş bir teknoloji merkezi mi yoksa kadim bir bilgelik hazinesi miydi? Giza güç santrali teorisi. Piramitler enerji üretiyor muydu? Giza'daki büyük piramit yalnızca bir mezar mıydı, yoksa enerji üretmek için inşa edilmiş ileri bir mühendislik harikası mıydı? 481 fit yüksekliğinde ve 2,3 milyon kireç taşı bloğuyla inşa edilen bu yapı olağanüstü bir hassasiyetle tasarlanmıştır. Bazı araştırmacılara göre piramidin içindeki granit bloklar yüksek iletkenlik özelliğine sahipken, cilalı kireç taşı duvarları ise bir yalıtkan gibi işlev görebilir. Bu özellikler piramidin devasa bir kapasitör ya da enerji jeneratörü olarak tasarlanmış olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca piramidin yeraltı odaları ve Nil Nehri ile bağlantılı olabileceği öne sürülmektedir. Eğer bu teori doğruysa, Büyük Piramit, antik dünyanın en büyük enerji santrali olabilir miydi? Nil'den enerji üreten hidrolik sistem bazı teorilere göre, Büyük Piramit'in altında yer alan tüneller ve kanallar, Nil Nehri'nden su taşıyarak enerji üretmek amacıyla tasarlanmış sofistike bir hidrolik sistemin parçası olabilir. Bu teori, piramidin yeraltı bölmelerinin Nil ile bağlantılı olduğuna dair keşiflerle desteklenmektedir. Ayrıca Giza piramidinin yeryüzünün doğal enerji alanlarını kullanmak için bilinçli olarak konumlandırıldığı öne sürülmektedir. Elektromanyetik enerji vorteksinin üzerine inşa edilen piramidin bu enerjiyi yönlendirip güçlendirebileceği düşünülmektedir. Obeliskler. Enerji iletim cihazları mı? Antik Mısır obeliskleri tek parça granitten oyulmuş ve 30 metreye kadar yükselen anıtlardır. Güneş tanrısına adandığı düşünülen bu yapılar aslında bir enerji ağına bağlı iletim direkleri olabilir mi? Roma'daki Lateran obeliski 105 fit yüksekliğinde ve 455 ton ağırlığındadır. Bu devasa taşların taşınması ve dikilmesi son derece gelişmiş mühendislik bilgisi gerektirir. Bazı teoriler, Mısırlıların akustik levitasyon veya antigravitasyon teknolojileri kullanarak bu dev taşları hareket ettirmiş olabileceğini öne sürmektedir. Obelisklerin enerji iletimiyle ilgili olabileceğini destekleyen birkaç faktör bulunmaktadır. Kusursuz hizalama. Obeliskler, kardinal yönlere mükemmel bir şekilde hizalanmıştır. Güçlü enerji vorteksleri. Bazıları, yüksek elektromanyetik enerji bölgelerine yerleştirilmiştir. İletken malzemeler, obelisklerin altın veya bakır gibi iletken metallerle kaplı olabileceği düşünülmektedir. Hatta obeliskler üzerindeki hiyerogliflerin enerjiyi yönlendirmek için bir tür şifreli talimat olabileceği iddia edilmektedir.
Büyük Sfenks, gizemli geçitler ve saklı bilgiler, Giza platosunda yükselen Büyük Sfenks, aslan gövdesi ve insan başıyla binlerce yıldır gizemini koruyor. Geleneksel tarih, bu anıtın milattan önce 2500 civarında Firavun Kefren döneminde yapıldığını öne sürerken, bazı araştırmacılar Sphinx'in çok daha eski olabileceğini iddia etmektedir. Jeolog Robert Schoch, Sphinx'in çevresindeki erozyon izlerini inceleyerek, bu yapının 7000 yıl öncesine, bölgenin daha nemli bir iklime sahip olduğu döneme ait olabileceğini öne sürmüştür. Eğer bu teori doğruysa, Antik Mısır uygarlığının teknolojik seviyesine dair tüm bildiklerimizi değiştirebilir. Ayrıca, Sphinx'in ilkbahar ve sonbahar ekinokslarında güneşle hizalanması, onun gelişmiş bir astronomik cihaz veya güneş enerjisiyle çalışan bir makine olabileceğine dair spekülasyonlara yol açmıştır. Son yıllarda yapılan jeofizik araştırmalar, Sphinx'in altında karmaşık tüneller ve odalar bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu gizli odalar, eski eserler, yazıtlar veya ileri teknolojiye sahip cihazlar barındırıyor olabilir mi? Sakkara kuşu ve Abidos hiyeroglifleri. Antik uçuş teknolojisi mi? Mısır'ın kumları altında keşfedilen iki küçük eser, antik Mısırlıların havacılık bilgisine sahip olup olmadığı konusunda büyük tartışmalara yol açmıştır. Sakkara kuşu ve Abidos hiyeroglifleri. 1898'de keşfedilen Sakkara kuşu, modern bir uçağa şaşırtıcı derecede benzeyen küçük bir ahşap figürdür. Sadece 18 santimetre uzunluğunda ve 40 gram ağırlığında olan bu kuşun kanat tasarımı, aerodinamik prensiplere uygun görünmektedir. Bu bulgu, antik Mısırlıların uçuş hakkında temel bir bilgiye sahip olabileceğini gösteriyor olabilir mi? Benzer şekilde, Abidos'ta bulunan bazı hiyeroglifler, helikopter, uçak ve hatta uzay gemilerine benzeyen şekiller içermektedir. Bu çizimler gerçekten ileri teknolojiye mi işaret ediyor, yoksa sadece tesadüfi bir aşınmanın sonucu mu? Antik Mısır'ın gizemli yapıları ve eserleri, bu uygarlığın yalnızca dini ve kültürel değil, aynı zamanda gelişmiş teknolojik bilgiye de sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bu sırların gün yüzüne çıkması, insanlık tarihine dair bildiklerimizi kökten değiştirebilir mi? Sakkara kuşu. Antik uçuş teknolojisinin kanıtı mı? Sakkara'da 1898 yılında keşfedilen küçük ahşap bir heykel, modern uçaklara benzeyen aerodinamik tasarımıyla dikkat çekmiştir. Sakkara kuşu olarak bilinen bu figür, dar bir gövdeye, dikey bir dengeleyici kuyruğa ve antik Mısır sanatında yaygın olmayan şekilde uçak kanatlarına benzeyen kanatlara sahiptir. Mısırlı doktor ve model uçak tutkunu Halil Messiha, Sakkara kuşunun eski Mısırlıların aerodinamik ilkeleri bildiğini gösterdiğini öne sürmüştür. Messiha, kuşun büyütülmüş bir modelini inşa ettiğinde, onun olağanüstü süzülme yeteneklerine sahip olduğunu keşfetmiştir. Bu durum, eski Mısırlıların uçan makinelerle deneyler yapmış olabileceğine dair spekülasyonları güçlendirmiştir. Abidos hiyeroglifleri, antik helikopterler mi? Seti Ay Tapınağı'nda bulunan Abidos hiyeroglifleri, Mısır'ın uçuş teknolojisi hakkında spekülasyonlara yol açmıştır. Dr. Ruth Hoover tarafından keşfedilen bu duvar oymaları, helikopter, denizaltı ve uçaklara benzeyen figürler içermektedir. Bazı akademisyenler, bu figürlerin aslında palimpsest adı verilen, eski hiyerogliflerin üst üste yazılması sonucu oluşan tesadüfi görüntüler olduğunu öne sürerken, diğerleri bunların ileri düzey bir medeniyetin hava ve deniz ulaşımı hakkında bilgi sahibi olduğunun kanıtı olabileceğini iddia etmektedir. Tutankamon'un meteorik hançeri. Antik metalürjinin harikası 1922'de Howard Carter tarafından keşfedilen Tutankamon'un mezarı, Antik Mısır'a dair benzersiz bilgiler sunan bir hazineydi. Ancak en dikkat çekici eserlerden biri, mütevazı görünüşüne rağmen büyük bir gizem barındıran meteorit demirinden yapılmış hançerdi. İlk bakışta altın işlemeli kabzası ve kınıyla dikkat çeken bu hançerin asıl çarpıcı özelliği bıçağın malzemesiydi.
Dönemin tipik bronz bıçaklarından farklı olarak Tutankamon'un hançeri demirden yapılmıştı. Üstelik yapılan analizler, hançerin nikel ve kobalt açısından zengin meteorit demirinden üretildiğini ortaya çıkardı. Bu bulgu, antik Mısırlıların metalürji konusunda sanılandan daha ileri bir bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Meteorit demiri işleyerek bir silah haline getirmek, ileri düzeyde eritme, ısıtma ve dövme teknikleri gerektirir ve bu yeteneklerin çok daha sonraki dönemlere ait olduğu düşünülüyordu. Sabu diski. Antik Mısır'ın mekanik harikası mı? Antik Mısır'da modern makinelere benzeyen taş eserler de keşfedilmiştir. Bunların en gizemlisi, Sabu diski olarak bilinen ve siyah şist taşından yapılmış olan objedir. Yaklaşık 60 santimetre çapında olan bu taş, karmaşık yapısıyla modern mühendislik tasarımlarına benzemektedir. Sabu diskinin tam amacı hala bilinmemekle birlikte, bazı teoriler onun bir tür makine parçası, döner mekanizma veya su türbini olabileceğini öne sürmektedir. Ancak bu kadar hassas ve ince bir taşın nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde şekillendirildiği sorusu hala cevaplanamamış bir sır olarak kalmaktadır. Sabu diski, antik bir mekanizmanın parçası mı? Sabu diski, 3 eşit kıvrımlı lobdan oluşan ve ortasında ince, içi boş bir tüple bağlantılı bir merkezi göbeğe sahip, karmaşık bir tasarıma sahiptir. Diskin inceliği ve hassas işçiliği uzmanları şaşırtmaktadır, çünkü bu kadar hassas bir nesnenin üretimi için gerekli aletlerin ve tekniklerin antik Mısırlı ustaların ötesinde olduğu düşünülüyordu. Daha da ilginci, Sabu diskinin tasarımı, modern santrifüj, pompalar ve türbinlerde bulunan çarklara, impeller, şaşırtıcı derecede benzemektedir. Bu benzerlik, bazı araştırmacıları, diskin sulama, su yönetimi veya hatta enerji üretimi için daha büyük bir mekanizmanın parçası olabileceğini düşünmeye yöneltmiştir. Dendera ışığı, Antik Mısır'da elektrik kullanımı, Dendera, Mısır'daki Hathor Tapınağı'nda bulunan gizemli kabartmalar, antik çağlarda elektrik kullanımı hakkında hararetli bir tartışma başlatmıştır. Tolos dönemine tarihlenen bu kabartmalar, modern ampullere benzeyen nesneler ve içinde yılan şeklinde görünen ipliksi yapılar içermektedir. Dendera ışığı olarak adlandırılan bu kabartmalarda figürlerin büyük, uzun nesneleri ellerinde tuttukları görülmektedir. Bu nesneler modern ampullere oldukça benzemektedir. Nesnelerin içinde yer alan yılan şekillerinin filaman, tel rezistans olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca nesnelerin tabanları nilüfer çiçeği formundadır ve altında bir enerji kaynağına bağlı gibi görünen garip bir cihaz bulunmaktadır. Bu unsurlar bir araya getirildiğinde, bazı araştırmacılar antik Mısırlıların elektrikli bir aydınlatma sistemine sahip olabileceğini ileri sürmektedir. Bu teoriyi destekleyen en ilginç kanıtlardan biri, bazı Mısır tapınaklarında izine rastlanmamasıdır. Örneğin, Hathor Tapınağı'nın tavanları ve duvarları, meşale veya yağ lambası kullanımına bağlı oluşabilecek siyah kalıntılardan tamamen yoksundur. Elektrik mühendisi Walter Garn, tapınak kabartmalarına dayanarak dendera ışığına benzeyen bir cihazın çalışır bir modelini yapmıştır. Deneylerinde bu cihazın sönük ama işlevsel bir ışık kaynağı üretebileceğini göstermiştir. Ancak şüpheciler bu kabartmaların yalnızca mitolojik sahnelerin sembolik tasvirleri olduğunu ve antik Mısır'da elektrikli aydınlatmaya dair somut bir kanıt bulunmadığını savunmaktadır. Sakkara Serapyumu, mükemmel kesilmiş granit kutuların gizemi. Sakkara'daki Serapyum, yer altına inşa edilmiş bir tünel ve oda labirentidir ve içinde her biri 100 tona kadar ağırlığa sahip 24 devasa siyah granit kutu barındırmaktadır. Bu kutuların inanılmaz hassasiyetle kesilmiş ve cilalanmış olması, arkeologları ve araştırmacıları şaşkına çevirmektedir. Kutuların boyutları ortalama 4 metre uzunluk, 3 metre genişlik ve 2,7 metre yükseklikle devasa ölçülerdedir. Granit gibi son derece sert bir taş kullanılarak yapılan bu eserlerde kusursuz düz yüzeyler,
mükemmel 90 derece açıları ve milimetrik hassasiyetle yerleştirilmiş kapaklar bulunur. Geleneksel Mısır bilim, Serapium'un milattan önce 13. yüzyılda Firavun II. Ramses döneminde kutsal Apis boğalarının mumyalanmış kalıntılarını saklamak için inşa edildiğini öne sürmektedir. Ancak kutuların içinde hiçbir boğa kalıntısının bulunmamış olması ve kutuların tamamen süslemesiz ve yazısız olması araştırmacıları bu hipotezi sorgulamaya itmiştir. Bunun yerine bazı araştırmacılar kutuların çok daha ileri bir teknolojik amaca hizmet ettiğini öne sürmektedir. Bu devasa taş blokların dar tünellerden geçirilerek yer altına nasıl taşındığı da büyük bir mühendislik bilmecesidir. Serapium'un mükemmel hizalanmış koridorları ve simetrik yapısı, Antik Mısır'ın çok ileri düzey bir mühendislik bilgisine sahip olduğuna dair ipuçları barındırmaktadır. Kefren Vadisi Tapınağı. Mükemmel kesim ve anomaliler. Giza'daki Büyük Sfenks'in hemen önünde yer alan Kefren Vadisi Tapınağı, Antik Mısır'ın üstün mühendislik becerisini gözler önüne seren etkileyici bir yapıdır. Tapınağın taş blokları olağanüstü bir hassasiyetle kesilmiş ve birleştirilmiştir. Bu yapıda kullanılan taşların bazıları 200 tona kadar çıkmaktadır. Bu da onların nasıl taşındığı ve yerine oturtulduğu konusunda büyük soru işaretleri yaratmaktadır. Bu tapınağın kusursuz yapısı, modern inşaat teknikleriyle bile zor ulaşılabilecek bir hassasiyetle inşa edildiğini göstermektedir. Taş blokların arasındaki birleşme noktaları o kadar kesindir ki aralarına bir jilet bile sokmak mümkün değildir.